Merhabalar, yeni bir örgü videosuna hoş geldiniz. Bu videomda bu güzel bebek yeleğimin anlatımını yapmak istiyorum. Yeleğim 1-1,5 yaş için uygun. Yeleğimin ölçüleri: beden genişliği 27 santim, beden boyu omuzdan etek ucuna 32 santim. Yeleğimde bir yumaktan biraz daha fazla bebek ipi kullandım. Benim kullandığım ip Nako Elite Baby. 100 gramı 250 metre uzunluğunda, anti peeling özellikli, yani tüylenmeye karşı dirençli bir bebek ipi. Aynı renkte örmek isteyenler için renk numarası 6723. Yeleğimden ikinci yumaktan böyle bir parça arttı. Bu parçayı bir sonraki videomda yeleğime takım bir patik örerek değerlendireceğim inşallah. Ayrıca yeleğimizi örmek için 4 tane de düğmeye ihtiyacımız var. 3,5 numara şişleri kullanarak da yeleğimi ördüm arkadaşlar. Şöyle yakın plandan modelimize bakalım. Yeleğimde klasik kahve çekirdeği modeline alternatif, ondan biraz daha farklı şekilde örülen bir model kullandım. Bu modelin videosu şu an kanalımda yayında. Ayrıca bu videonun açıklama kısmına da model videosunun linkini ekleyeceğim. Dilerseniz oradan ulaşıp detaylı bir şekilde modelin yapılışını görebilirsiniz. Yeleğimin arka kısmı da bu şekilde. Her iki cinsiyete de uygun bir model. Dilediğiniz renkte hem kız hem de erkek bebekleriniz için örebilirsiniz. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Yeleğimizi örmeye arka parçayla başlayalım. Arka parçamız için şişimize 66 ilmek atalım ve ilmeklerimizi 4 diş haroşa örüp gelelim. Ben haroşalarımı hem ön yüzde hem arka tarafta daima düz örgü örerek yapıyorum. Eğer siz haroşalarınızı daima ters örerek yapıyorsanız, benim haroşa dediğim yerlerde düz olarak örmem kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Siz kendi yönteminizle haroşalarınızı örmeye devam edeceksiniz elbette. 4 diş haroşamızı ördükten sonraki ön yüzde sıra başına gelip devam edelim. 4 diş haroşamı örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada model kurulumuna başlıyorum. Kenardaki 7'şer ilmeklerim örgümün sonuna kadar haroşa olarak devam edecek. Ortada kalan 52 ilmekle model kurulumunu yapacağım. Kullanacağım modelin adı ajurlu kahve örgü modeli. Kahve çekirdeği olarak bilinen örgü modeline çok benzeyen, onun bir versiyonu olan bir model aslında. O modelden farklı olarak ajur yaparken kullandığımız kesme tekniklerini kullanıyoruz bu modelde. O yüzden ajurlu kahve ismini yakıştırdım ben de bu modele. Modelin anlatımı ayrıca kanalımda mevcut. Anlatım yaptığım o videoyu bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz öncelikle model anlatımını oradan izleyebilirsiniz. Bu modelim 4 sırada bir tekrarlanan bir model. Şimdi ilk 4 sırayı zaten birlikte öreceğiz. Burada da detaylı bir şekilde anlatımını görmüş olacaksınız. Modelimizin birinci sırası. Sıra başındaki ilk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Sıradaki 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Devamında 3 ilmek düz olarak örüyoruz. Bu sırada takip edeceğimiz sıralama bu şekilde olacak. Yani 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz olarak sıramı tamamlayacağım. Sıramın sonunda yine en son 2 ters ve
7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlayacağım. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. İkinci sırama ve arka yüzüme geçiyorum. Modelimizin ikinci sırasındayız. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yapacağım işlem, kenardaki 7 haroşamı yine aynı şekilde örüyorum. Yedi haroşamı ördükten sonra ilmeklerimi sadece ilmek yönüne göre örerek bu sıramı tamamlayacağım. Yani düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örerek sıramı tamamlıyorum. 2 düz, 3 ters. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlayıp bir sonraki sıramın başına geliyorum. Bir sonraki ön yüzdeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Sıra başındaki 7 ilmeğimi örüyorum. Haroşelerimi örüyorum. Sıradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimle şimdi ajur işlemlerini yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ama örmüş olduğum bu ilmeği sol şişimden çıkarmıyorum. Sol şişimde bırakıyorum. Bu şekilde örmeden aldığım ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Sırada kalan 2 ilmeğimi ilmeklerimin sol kısmından, şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Buradaki 3 düz ilmeğimi 2 ilmeğe düşürmüş oluyorum. Bir sonraki sırada bunları yine 3 ilmeğe çıkaracağım. Tekrar aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Modelim boyunca bu aradaki 2 ters ilmekler sabit bir şekilde örülecek. Hep aralar 2 ters, yani ön yüzde 2 ters, arka tarafta 2 düz olarak bu ilmekler devam edecek. İşlem yapacağım. 3 düz ilmekler bu şekilde olacak. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Ama sol şişimden çıkarmıyorum. İlk ilmeğimi bu şekilde diğerinin üzerinden geçiriyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin solundan şişimi batırarak bu şekilde birlikte alıyorum. Ve 2 düz ilmeğimi, 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bir kez daha birlikte yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk düz ilmeğimi. İkinciyi örüyorum. Ama ilmeğimi sol şişimde bırakıyorum, çıkarmıyorum. İlk örmeden aldığım ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin sol kısmından, şuradan birlikte alarak örüyorum. Ve aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp bir sonraki sıra başına geliyorum. 3. sıramı tamamlayıp modelimin arka yüzüne geçiyorum. Modelimin 4. ve son sırasındayım. Kenardaki 7 haroşamı örerek başlıyorum. İki düz ilmeğimi örüyorum. Sıradaki 2 ters ilmeğime geldiğim zaman ilk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum.
Bir tane şişimin üzerine bu şekilde dolama yapıyorum. Ve sonda kalan ters ilmeğimi de örüyorum. Ön yüzde 2'ye düşürerek ördüğümüz ilmeklerimiz bunlar. Burada yine bir tane dolama yaparak bu ilmekleri 3'e çıkarmış oluyoruz. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bir kez daha işlemimi tekrar ediyorum. İlk ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve sıradaki ters ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde ters ilmeklerimin sayısını 3'e çıkarmış oluyorum. Modelimin 4. ve son sırasını da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Modelimin ilk 4 sırasını tamamlayıp bir sonraki ön yüzün başına geldim. Şimdi bir kez daha motifimi tekrarlayacağım. Her 4 sırada bir motifimiz tekrarlanıyor. Bu sırada birinci sırada yaptığım işlem aynı şekilde yapacağım. Orada yaptığım şeyin aynısını modelimde tekrar etmiş olacağım. Motiflerin tam olarak ortaya çıkması için birlikte bir 4 sıra daha örmek istiyorum. Yedi ilmek haroşemi ördüm. İlk sırada 2 ters 3 düz olarak örmüştüm. Aynı şekilde bu sırada tekrarını yapıyorum. 2 ters ve 3 düz. Bir önceki sırada dolama olarak yaptığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve bu aradaki ilmeklerimi tekrar 3 düz olarak örmüş oluyorum. Bu sıramı 2 ters 3 düz olacak şekilde tamamlayıp sonraki sırama geçiyorum. Modelimin bir sonraki sırasında arka yüzdeyim. Bu sıra ikinci sıramın tekrarı olacak. Yani ilmeklerimi sadece ilmek yönüne göre örerek devam edeceğim. Baştaki 7 haroşamı ördüm. Bu sıramı 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters olacak şekilde tamamlayıp geliyorum. Bir sonraki sırama geçtim. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sırayı 3. sıranın tekrarı olarak öreceğim. İlk 7 haroşamı ördüm. Sıradaki 2 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıradaki 3 ilmekle kesme işlemlerimi yapıyorum 3. sırada yaptığım gibi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ama sol şişimden bu ilmeğimi çıkarmıyorum. Örmeden almış olduğum ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Ve şişimde kalan 2 ilmeğimi ilmeklerimin sol kısmından birlikte alarak örüyorum. Ve aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar düz ilmeklerimdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum ama sol şişimde bırakmaya devam ediyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden geçiriyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin sol kısmından şuradan birlikte alarak örüyorum. Ve aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu sırayla beraber motiflerimiz daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayarak bir sonraki sırama geçiyorum. Bir sonraki sırama geçtim. Modelimin arka yüzündeyim. Baştaki haroşelerimi ördüm. Bu sıramı önceki 4. sıramın tekrarı olarak öreceğim. Baştaki 2 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada kesim işlemleri yaparak 3 ilmekten 2 ilmeğe düşürmüş olduğum ilmeklerimin ilkini ters olarak örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve diğer ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum.
Ve ters ilmeklerimde aynı şekilde dolamamı yapıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve kalan ters ilmeğimi de örüyorum ve aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayıp gelelim. Modelimizin ilk motifleri ortaya çıkmış oldu. 4 sırada bir motiflerimizi tekrar ederek toplam 8 sıra birlikte örmüş olduk. Şimdi aynı şekilde her 4 sırada bir aynı motifimi tekrar ederek arka parçam kol kesimini yapacağım uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum. Yeleğimin arka parçasını kol kesimi yapacağım noktaya kadar örüp geldim. Başlangıçtan itibaren toplam 38 diş örmüş oldum. Şimdi şişimdeki 66 ilmeğimi kenarlarda 8, ortada 50 ilmek olmak üzere ayırdım. Kenarlardaki 8 ilmeğin 7 tanesi baştan itibaren olduğu gibi sona kadar, omuza kadar haroşa olarak devam edecek. Bu kenarlardaki 7 ilmek haroşa olarak devam edecek. Yanındaki 1 ilmek ön tarafta örerken ters, arka sırada örerken Selanik örgü olarak devam edecek. Kenarlar bu şekilde olacak. Ortada kalan 50 ilmek ise haroşa olarak devam edecek. Aynı zamanda kol kesimlerini yaparak ilerleyeceğim. Kol kesimlerini bu kenarlarda değil de şu ayraçların hemen yanındaki 2 ilmekleri birlikte alarak yapmaya başlayacağım. Toplam 5 defa kol kesimi yaparak kol oyuntusunu tamamlamış olacağım. Hazırsanız hemen uygulamaya başlayalım. Örgümün ön yüzünde sıra başından örmeye başlıyorum. Kesim işlemine bu sırada başlamayacağım. Bu sırada sadece ilmeklerimi haroşaya çevireceğim. Bundan sonraki ters sıramı da örüp bir sonraki düz sırada eksiltmeleri yapmaya başlayacağım. Sıra başındaki ilk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yedi ilmekten sonraki bir tane ilmeği ters olarak örüyorum. Bu ilmek ön sırada daima ters olarak örülecek. Arka sırada ise daima Selanik olarak örülecek. Ayracımı kaydırıyorum ve kalan ilmeklerimi de yine haroşa olarak devam edeceğim. Sondaki 8 ilmeğim kalana kadar aradaki ilmekleri haroşa olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda 8 ilmeğim kaldığında başta olduğu gibi bir ilmek ters olarak örüyorum. Ve kalan 7 tane ilmeğimi haroşa olarak devam edip sıramı tamamlıyorum. Şimdi ters sıraya geçiyorum. Ters sırada yine aynı şekilde devam edeceğim. Sadece ön sırada ters olarak ördüğüm ilmekleri Selanik olarak örerek devam edeceğim. Söylediğim gibi. Yedi ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim, ön sırada ters ördüğüm ilmeğim, bunu Selanik olarak örüyorum. Selanik olarak örerken ilmeğimizi şöyle en üstteki ipinden değil de şöyle şurada bir alttaki ipinden şu kısma yakın plandan göstermek istiyorum. Buradan değil de ilmeğimizi bir alttan şuradan örüyoruz. Yine düz olarak örüyoruz ama bir alttaki ipimizden alarak örüyoruz. Ve aradaki kalan haroşelerimi örüyorum. Sıra sonuna geldiğim zaman yine bir ilmek Selanik ve 7 ilmek haroşa olarak örüp bitireceğim.
Evet, sıra sonuna kadar gelmiş olduk. Birlikte bir kez daha buradaki Selanik ilmeğimizi örelim. İlmeğimi böyle en üstteki ipinden değil de şöyle şuradaki bir alttaki ipinden şuradan alarak örüyorum. Ve sonda kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İki sıra bu şekilde ördükten ortadaki ilmeklerimi haroşaya çevirdikten sonra şimdi kesim yapacağım ilk sıradayım. Bundan sonra her ön yüzde kesim işlemi yaparak toplam 5 defa 5 ön yüz öreceğiz. Kesim işlemlerimizi daima ön yüzde yapacağız. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmadan normal şekilde örgümüzü öreceğiz. Sıra başındaki 7 haroşamı örüyorum. Ön yüzde olduğum için buradaki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımı da takıyorum ve devam edeceğim. Şimdi kesim işlemine hemen bu 8 ilmeğin yanındaki 2 ilmekle yapacağım kesim işlemini. Sıra sonunda da aynı şekilde sonda kalan ilmeğin yanındaki 2 ilmekle yapacağım. Kesim işlemlerimizi yaparken kol kesimlerimizi kesim yönümüz daima örgümüzün orta kısmına bakacak şekilde yapacağız. O yüzden bu tarafta kesim yaparken sola doğru bakacak şekilde kesim yapacağım. Sıra sonunda kesim yaparken de sağa doğru, yine ortaya doğru bakacak şekilde kesim yapacağım. İlmeklerimizi sola doğru bakacak şekilde kesim yaparken bir ilmek örmeden şişimize alıyoruz. Sıradaki ilmeği örüyoruz. Örmeden almış olduğumuz ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek burada bir ilmek eksiltme yapmış oluyoruz. Bir ilmek azaltmış oluyoruz. Ve kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Sonda 10 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. 8 ilmeğimin önündeki 2 ilmeğimle yine kesme işlemi yapacağım. Bu defa ilmeklerim söylediğim gibi ortaya, yani sağ tarafa bakacak şekilde kesim yapmam lazım. İlmeklerimizi sağa doğru kesim yaparken şişimizi şöyle ilmeklerimizin sol kısmından batırıp birlikte alarak eksiltme yapmış oluyoruz. Ve sıradaki şöyle ipimi öne alıyorum. Sıradaki ters olarak öreceğim ilmeğimi örüyorum ve sonda kalan 7 haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. İlk kesme sırasını tamamlamış olduk. Bunun gibi, dediğim gibi her ön yüzde olmak üzere 4 defa daha kesim işlemi yapacağız. Ve işte tamamlayacağız. Şimdi arka yüzüme geldim. Arka yüzlerde herhangi bir kesim işlemi yapmayacağız. İlmeklerimizi ilmek yönüne göre örerek devam edeceğiz. Yani bu arka yüzlerde, bundan sonra arka yüzlerde kesim devam ederken 7 arka kesim, ön sırada da kesim yapıp arka yüzleri örerken 7 ilmek haroşa olarak kenarda öreceğiz. Yanındaki bir ilmeği Selanik olarak örgümüzün ilmeğimizin şurasından değil de hemen bir alttaki kısımdan, şuradan şişimizi batırarak ilmeğimizi öreceğiz. Arada kalan ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde yine aynı şekilde ortadaki haroşalarımızı bitirip sonda 8 ilmek kaldığında yine burada ilk ilmeğimizi Selanik olarak örüp sondaki 7 haroşamızı örüp sıramızı tamamlayacağız ve ön yüze geçip ikinci kesme işlemimizi devam edeceğiz. Tekrar ön yüzüme geldim. Birlikte bir kesme işlemi daha yapalım. Sıra başında ilk 7 haroşamı ördüm.
yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm ve kesim yapacağım ilmeklerime geldim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra başında kesim yaparken bu şekilde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek buradaki kesim işlemimi tamamlamış oluyorum. Ve arada kalan ilmekleri haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 10 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüp geliyorum. Sıra sonundaki kesme noktasındayım. Bu tarafta kesim yaparken ilmeklerimi sağa doğru bakacak şekilde keseceğim. O yüzden şişimi ilmeklerimin şöyle şuradan ilmeklerimin sol kısmından şuradan şişimi geçirerek iki ilmeğimi birlikte alarak kesmiş oluyorum. Sıradaki ters ilmeğimi örüyorum ve sonda kalan 7 haroşamı örerek ön yüz sıramı tamamlamış oluyorum. Böylece birlikte 2 defa kesim yapmış olduk. Kesimlerimizi 3'e tamamlayıp geleceğiz. Toplam 5 defa kesim yapmış olacağız. Her ön yüzde kesim yapacağız. Arka yüzlerimizi biraz önce gösterdiğim gibi kenarlarda 7 haroşe, sonrasında 1 selanik, orta kısım haroşe, 1 selanik ve 7 haroşe. Bu şekilde de ters sıralarımızı örerek 5 defa kesme işlemimizi tamamlayıp geliyoruz. 2 defa yaptık, 3 defa daha yapıp geliyoruz. Kol kesimlerimi yaptıktan sonra bir süre daha haroşa olarak örgüme devam ettim. Omuz hizasına kadar geldim. Şurada başladığım ilk haroşa sırasından itibaren toplamda 25 diş haroşa olarak ördüm. Şu an şişimde 56 ilmeğim var. 66 ilmekle arka parçama başlamıştım. Kollarda her iki tarafta 5'er ilmek eksiltince 10 ilmek eksilmiş oldu ve 56 ilmekle üst kısma devam ettim. Şişimdeki 56 ilmeğimi kenarlarda 18, ortada 20 ilmek olacak şekilde ayırdım. Kenarlardaki 18 ilmekler omuzlarım olacak. Onları 2 diş daha devam edeceğim örmeye. Ortada kalan 20 ilmeğim boyun kısmı olacak. Burayı daha fazla örmeyeceğim. Kesip burada tamamlayacağım. Şimdi sıra başından omuzlarımı örmeye başlıyorum. Örgümün ön yüzünde sıra başındayım. Kenardaki 7 haroşemi örüyorum. Bir ilmek tersimi yine aynı şekilde örüyorum. Ve devamında ayracımın bulunduğu yere kadar haroşeme devam ediyorum. Toplamda 18 ilmek örmüş olacağım. Ayracımın bulunduğu kısma geldim. Buradan geri dönüş yapıyorum. Buradaki ilmeklerime, boyun için ayırdığım ilmeklerime geçmeden geri dönüş yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum. Burada bir diş fazladan omuz için örmüş oluyorum. Selanik ilmeğimi aynı şekilde örmeye devam ediyorum en sona kadar. İlk omzumu bir diş örmüş oldum. Aynı şekilde 18 ilmeğimi bir diş daha örüp tekrar sıra başına geliyorum. 18 ilmeğimi 2 diş ördüm. Şimdi tekrar sıra başından şu boyun kısmına kadar örüp devam edeceğim. Sıra sonuna geldim. Buradaki ipim 2 diş yukarıda kalmış oldu. Bunları arka tarafta, iç tarafta bir tığ yardımıyla yürüterek yine şu boyun hizasında, buradaki ilmeklerin hizasına kadar çekeceğim. Örgümün tersini çeviriyorum.
Tığımı şu alttaki dişler kısmından şöyle batırarak bu ipimi şöyle alta doğru çekiyorum. Bu işlemi yaparken ipimizi gayet rahat bir şekilde bırakmamız lazım. Burada kasma olmaması için. Böyle bir ilmek alta doğru bunu çekmiş oluyorum. Tekrar bir alttaki dişin oradan şöyle tığımı geçiriyorum. Bu ipimi buradan alıyorum. Rahat bırakarak mümkün mertebe şöyle buradan şu ipimi şöyle alıp alta doğru burada ipimi yürütmüş oluyorum. Şöyle şu kısımdan tekrar tığımı batırıp bu ipimi şimdi öne doğru alacağım. Şurada bir ilmek daha oluşmuş gibi olacak. Ve ön yüzüme geçiyorum. Boyun ilmeklerimi bu sırada keseceğim. Sonrasında diğer omuzumu da aynı şekilde öreceğim. Örerek kesme tekniğini kullanarak boyun ilmeklerimi kesiyorum. Buradaki ilk ipimi şöyle örmeden şişime takıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüp bu örmeden almış olduğum ilk ilmeği onun üzerinden bu şekilde geçirerek burada bir ilmek kesim yapmış oluyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Önceki ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek kesim yapmış oluyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Önceki diğerinin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bu şekilde ayracımın bulunduğu noktaya kadar boyundaki ilmeklerimi kesiyorum. Sonda yine 18 ilmeğim kalmış olacak diğer omzum için. Boyun ilmeklerimi kestim. Sıra sonunda yine 18 ilmeğim kalmış oldu. Buradaki 18 ilmeğimi de diğer omuz için yine aynı şekilde 2 diş haroşa olarak örüp geliyorum. Diğer omzumu da 2 diş haroşa ördüm. Sonrasında yine sıra sonuna yani ön yüzden devam edip bir ön yüz daha sıra sonuna kadar örmüş oldum. Çünkü bu kısımda da 2 diş haroşa ördükten sonra tekrar sıra başından şuraya gelebilmek için sıra sonuna kadar burada örmüştüm. Onun için burada da aynı işlemi tekrarlayarak ipimi bu kısma getirmiş oldum. Bu omuzdaki ilmeklerimi kesmeyeceğim. Bu şekilde farklı bir şişe alacağım. Farklı bir şişe ya da büyük boy çengelli iğneleriniz varsa, ilmek tutucularınız varsa öyle bir aparata takabilirsiniz. Daha sonra ön parçaları da ördüğümüzde bu omuz ilmeklerimizi ön ve arka parçayı ön parçalarla birleştirirken iğne ile farklı bir yöntem kullanacağız. Sanki burada herhangi hiçbir dikiş yokmuş gibi güzel bir görüntü elde edeceğiz. Dediğim gibi şimdi bu ilmeklerimizi farklı bir şişe ya da aparatımızın üzerine alıp ön parçalarımızı örmeye başlıyoruz. Örmeye sol ön parçamdan başlayacağım. Ön parçam için şişime 36 ilmek atıp toplam 4 diş haroşa örüp geliyorum. 36 ilmeğimi 4 diş haroşa örüp geldim. Şu an ön yüzde sıra başındayım. Bu benim modelimin ilk sırası olacak. Arka parçada olduğu gibi kenardaki 7'şer ilmeklerimi haroşa olarak devam edeceğim. Arada kalan 22 ilmekle model kurulumuna başlayacağım. Sol ön parçadan başlamış oldum ben. Bu benim sol ön parçam olduğu için sıramın sonu şu kısım benim ön patım olmuş olacak. Bu kısım yana gelecek olan kısım olacak. Yani sıra sonu ön parça olmuş olacak. Ve ben ilk iliğimi de bu sırada sıranın sonunda şuradaki 7 ilmek haroşa pat kısmında açacağım. Benim gibi erkek bebekler için örenler bu şekilde sol parçalarında sıranın sonunda ön yüzdeyken sıra sonunda ilk iliklerini açabilirler. Kız bebekler için örenler sağ ön parçalarında sıra başında iliklerini açmaları gerekiyor. Çünkü bu eğer sağ parça olsaydı şu kısım ön kısma gelmiş olacaktı. Ön ortamıza gelmiş olacaktı.
Bu kısım ön pata olduğu için burada ilk iliğimizi açmamız gerekir kız bebekler için. Şimdi sıra başında ilk 7 ilmeğimi örüyorum. Modelimizin ilk 4 sırasını arka parçada olduğu gibi birlikte örelim. Model kurulumunu birlikte yapıp devam edelim. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimin ilk sırasını 2 tersle başlıyorum. 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz şeklinde sıramı tamamlayacağım. Son olarak 2 ters daha örüp model kurulumun ilk sırasını yapmış olacağım. Sonda 7 ilmeğim kalmış oldu. Bu kısımda ilk iliğimi açıyorum. Sıra başındaki 3 ilmeğimi örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin sol kısmından şöyle şu kısımdan birlikte alarak kesiyorum ve ilk iliğimi açtım ve sıramı tamamladım. Arka tarafa geçtim. Modelimin ikinci sırasındayım. Yedi ilmek haroşa patımı ördüm. Bu arka sıramızda yapacağımız işlem ilmek yönüne göre ilmeklerimizi örmek. Yani 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters olacak şekilde sıramı tamamlıyorum. Sonda yine 7 ilmek yan kısım için olan 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlayıp bir sonraki sıramın başına geliyorum. Bir sonraki ön yüzdeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Kenardaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Sıradaki 3 düz ilmeğimle işlemimi yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum ama bu ilmeğimi şişimden çıkarmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum ve kalan 2 ilmeğimi ilmeklerimin solundan şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Ve aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. 3 düz ilmeğe geldiğimde işlemimi tekrar ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm ama şişimde bıraktım. Örmeden aldığım ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirdim ve sıradaki 2 ilmeğimi sol kısımdan birlikte alarak ördüm ve aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. 3. sıramı da bu şekilde tamamlayıp 4. sıramın başına geliyorum. 3. sıramı tamamladım. Şurada ilk iliğim oluşmuş oldu ve 4. sıramın başına geldim. Kenardaki 7 ilmeğimi örüyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerime geldiğim zaman ilk ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve diğer ters ilmeğimi de örüyorum. Ön parçada 2 ilmeğe düşürüm. Bir önceki sırada
2 ilmeğe düşürmüş olduğum ilmeklerimin sayısını burada tekrar 3'e çıkarmış oluyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. İlk ters ilmeğimi örüp bir tane dolayıp ikinci ters ilmeğimi de örüp aradaki düz ilmeklerimi de örerek devam ediyorum. Böylece ilk 4 sıramı bir motifimi tamamlamış oluyorum. Bundan sonra yine aynı şekilde her 4 sırada bir aynı işlemleri tekrar ederek motiflerimi oluşturarak örgüme devam ediyorum. Arka parçada olduğu gibi kenarlar başlangıçtan itibaren 38 diş olana kadar bu şekilde örgümüzü örmeye devam edeceğiz. İlmek koyduğumuz, ilik açtığımız parçada erkekler için sol parçada, kızlar için sağ parçada iliklerini açanlar her 11 dişte bir iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Şimdi bu ben her iki ön parçamı da bu şekilde tamamlayıp geleceğim. Yani her iki parçamı da kenardan ilk haroşadan itibaren saydığımda 38 diş olana kadar örüp geliyorum. Her iki ön parçamı 38 diş boyunca örerek alt kısmı tamamlamış oldum. İliklerimi sol ön parçamda toplam 4 defa açtım. İlk iliğimi 4. dişten sonra devamında 11 diş arayla açarak toplam 4 ilik açmış oldum. Şimdi artık arka parçada olduğu gibi haroşa olarak devam edeceğiz. Hem yaka hem de kol kesimlerini yaparak ön parçalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle sol ön parçamı elime alıp başlıyorum. Sol ön parçamı elime aldım. Ön yüzdeyim. Sıra başı parçamın kol kısmı olacak. Sıra sonu da yaka kısmı olacak. İliklerimi burada açtım. Arka parçada olduğu gibi kenarlardaki 7'şer ilmeklerim haroşa olarak devam edecek. 7'şer ilmeklerin hemen yanında bulunan birer ilmekleri Selanik örgü olarak devam edeceğim. Yani ön yüzdeyken onları ters, arka yüzdeyken Selanik olarak örerek devam edeceğim. Şimdi bu sıramda ortadaki ilmeklerimi de haroşaya çevirerek bu sıramı tamamlayacağım. Bir sonraki ön yüze gelince de iki taraftan eksiltmelerimi yapmaya başlayacağım. Öncelikle kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yanlarındaki bir ilmeği ters olarak örüyorum. Bu ilmeği arka sırada Selanik olarak öreceğim. Ve ortada kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak sonda 8 ilmek kalana kadar haroşa olarak tamamını örüyorum. Evet, sıra sonunda 8 ilmeğim kaldı. Bir ilmeği ters olarak örüyorum ve kalan ilmekleri haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ve örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünde yine aynı şekilde haroşa olarak devam edeceğim. Sadece ön sırada ters ördüğüm ilmekleri Selanik olarak devam edeceğim. İlmeğimin şöyle bir alt sırasından batarak Selanik ilmeğimi örüyorum. Dediğim gibi sonda da aynı şekilde ortaya haroşa, şuradaki 8. ilmeği Selanik, kalan 7'yi haroşa örüp bu ters sıramı da arka sıramı tamamlayıp bir sonraki ön yüzüme geliyorum.
Bir sonraki ön yüzdeyim. Bu sıradan itibaren her iki taraftan eksiltmelerimi yapmaya başlıyorum. Hem koldan hem yakadan eksilterek devam edeceğim. Arka sırada, arka parçada yaptığım şekilde aynı şekilde eksiltmelerimi yapacağım. Kenardaki 7 haroşamı örüyorum. Yanındaki bir tane ters ilmeğimi örüyorum ve onun yanında kalan 2 ilmeği kesmem gerekiyor. Arka parçada yaptığımız gibi kesim yönümüz örgümüzün orta kısmına bakacak şekilde keseceğiz. Yani sıra başındayken ilmeklerimizin kesim yönü sola doğru bakacak şekilde keseceğiz. Sıra sonunda kesim yaparken de yine ortaya doğru, yani sağa doğru bakacak şekilde kesim yapacağız. 2 ilmeği sola doğru bakacak şekilde kesim yapmak için ilk ilmeği örmeden aldım. İkincisini örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden geçirip ilmeklerimi bir ilmek kesmiş oluyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 10 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı. Önümdeki 2 ilmeği örgümün ortasına, yani sağa doğru bakacak şekilde keseceğim. Bu yüzden de ilmeklerimin solundan şöyle ilmeklerimi birlikte alarak kesiyorum. Yanındaki bir ilmeğimi ters olarak kesiyorum, örüyorum ve kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Dilerseniz bu kesim yaptığımız kısımlara arka parçada yaptığımız gibi işaretleyiciler takarak şaşırmamak için kullanabilirsiniz. Bu şekilde her ön yüzde eksiltmeler yaparak devam edeceğiz. Toplamda 5 eksiltme, her iki taraftan da 5 eksiltme yaptıktan sonra devam edeceğiz. Her iki tarafta kesim işlemini 5 defa tekrarlayıp geldim. Kol kesimi bu kadar yeterli. Arka parçada da 5 ilmek kesim yapmıştık. Artık kol kısmında sıra başında kesim yapmadan ilerleyeceğim. Yaka kısmında kesme işlemine aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Arka parçamızda omuzları 18 ilmek olarak ayarlamıştık. O yüzden şişimin üzerinde 18 ilmek kalana kadar yaka kısmında eksiltmelerime devam edip geliyorum. Şişimde 18 ilmek kalana kadar yaka kesimlerine devam ettim. Arka omuzda 18 ilmek bırakmıştım. Burada da eşitlenene kadar, iki omuz eşitlenene kadar devam etmiş oldum. Şimdi artık bir süre herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Bu kısımda arkada model bitiminden itibaren omuza kadar saydığımda toplam 27 diş örmüşüm. Ön parçada da aynı şekilde model bitiminden itibaren 27 diş oluncaya kadar farklı bir işlem yapmadan ilmeklerimi aynı şekilde örerek omuza kadar, omuz hizasına kadar getirerek ön parçamı tamamlayacağım. Sol ön parçamı şuradan itibaren toplamda 27 diş örüp tamamlamış oldum. İlmeklerimi kesmeyeceğim. Arka parçada olduğu gibi şişimde bekleteceğim. Daha sonra iğne ile bu ilmeklerimi omuzlarda birleştirme işlemi uygulayacağım bu ilmeklerime. Sadece buradaki ipimi dikiş için şöyle bir parça uzun bırakacağım. Ve diğer sağ ön parçamı örmeye başlayacağım. Sağ ön parçamızı da yine aynı şekilde öreceğiz. Sadece şurada kol ve yaka kısmının yönlerine dikkat ederek örmemiz gerekiyor. Yani sol parçada yaptığımızın tersini yaparak örmemiz gerekiyor. Sol parçamıza başlarken sıra başımız kol kısmı, sıra sonumuz yaka kısmı olarak denk gelmişti. Sağ parçada da tam tersi olacak. Sıra başı yaka kısmımız, sıra sonu kol kısmımız olacak. Buna dikkat ederek diğeriyle aynı şekilde tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin her iki ön parçasını tamamlayıp geldim arkadaşlar. Ön parçalarda iplerimi dikiş için biraz uzun bıraktım. İplerimi bu şekilde şişte bekletiyorum.
Şimdi bir iğne yardımıyla omuzlarımı birleştireceğim. Sonrasında yeleğimin şu yan dikişlerini de yapıp son olarak düğmelerini dikip tamamlamış olacağım. Şimdi bir omuzda şurada ipimizi bir dikiş iğnesine takıp gelelim. Omuz kısmında dikiş yaparken karşılıklı olarak omuzlarımızı öncelikle bu şekilde tutalım. İpimi iğneme taktım. Şimdi burada yapacağım işlem aslında karşılıklı olarak iğnemle ilmekleri almak, ama alırken biraz farklı bir teknik kullanacağım. Öncelikle bu ipimin bulunduğu ilmeğimi şöyle alıp bunu bir sabitliyorum. Şöyle şu şekilde sıkıştırarak, burada bir potluk olmasını engelleyerek şöyle iyice sıkıştırarak alıyorum. Sonrasında karşı taraftaki ilk ilmeğimi şöyle şuradan alacağım. Şimdi o taraftan aldım. Bu sefer bu taraftan bir karşılıklı olarak bir oradan bir buradan ilmeklerimi alacağım, ama alırken kullandığım bir teknik var. Şöyle yakın plandan gösteriyorum şimdi sizlere. Şimdi buradan bu ilmeğimi aldıktan sonra şurada bu ilk ilmeğimi almamla oluşmuş şöyle altta ipler var. Biraz sıkıştırdığımız için bunu buradan almak biraz zorlayıcı olabilir, ama şöyle iğnem yardımıyla ben bunu bulup aldım. Bundan iğnemi geçirdim ve hemen yanındaki ilmeğin içinden şöyle batarak devam ediyorum. Şimdi bu biraz önce oluşturduğum şuradaki ipimi şöyle bakın alttan üste doğru alıp yanındaki ilmeğin içinden de batarak onu şişimden çıkararak devam ediyorum. Şu an böyle. Şimdi bu öndeki ipime batmadan önce şurada altta oluşmuş olan şu ipi şuradan görebiliyorsunuz. Şurada. Buradan bu ipimi alıp bir sonraki ilmeği şişimden çıkartıyorum onunla beraber. Karşıdaki ilmeği alırken şu bir önceki almış olduğum ilmeğimin içinden alttan üste doğru şöyle iğnemi alttan üste doğru batırarak alıyorum ve o ilmeği de beraberinde alarak şişimden çıkarıyorum. Bakın şurada oluşmaya başladı. Burada sanki yeni bir haroşa diş görüntüsü varmış gibi gözükmeye başlayacak. Şimdi öndeki ilmeğimi alacağım. O yüzden önce şu bir önce almış olduğum ilmeğin alt ipini buradan alıp öndeki ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Sonrasında yine burada bir önceki ilmeğin şu ipini alttan üste doğru, yani bu şekilde değil de alt taraftan üste doğru onu alıyorum ve bir sonraki ilmeği onunla birlikte çıkartıyorum. Devam edelim. Hemen şu alttaki ipimi aldım. Şuradan ipimi aldım. Yanındaki ilmeği şişten çıkardım. Yavaş bir şekilde sizlerin takip edebileceği şekilde yapmaya çalışıyorum. Şuradan bakın ilmeğimin ipini aldım. Yanındaki ilmekle beraber onu çıkardım. Karşıdaki ilmeği alttan üste doğru aldım. Ve bir sonraki ilmeği şişten çıkardım. Şimdi biraz daha net
görülebiliyor sanırım. Şurada bakın yeni bir haroşa dişi varmış gibi, oluşuyormuş gibi bir görüntü olmaya başladı. Devam edeceğim. Şöyle. Boğumuzu birlikte yapalım. Sona kadar dikişimizi tamamlayalım. Evet, son ilmeklerimizi de alıp dikişimizi tamamlayalım. İpimizi burada sabitleyip tamamlamış olalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde omuzlarımız, dikişlerimiz bitmiş oldu. Şöyle iç taraftan da göstermek istiyorum. İçte ve dışta herhangi bir kabarıklık olmaksızın rahat bir kullanım imkanı sağlamış oldu aynı zamanda. Diğer omuzumuzu da aynı şekilde dikip geliyoruz. Yeleğimin omuzları tamamlandı. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi son olarak düğmelerimi dikeceğim. Yan dikişlerimi de yaptıktan sonra bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Yan dikişlerimi yaparken bu kenarlardaki karşılıklı tırtıkları alarak yapacağım. Bunlara karşılıklı batarak yapacağım. Şöyle hemen buradaki en uçtaki tırtıktan iğnemi batırıyorum. Ve onun tam karşısındakine de yine batış yapıyorum. Bir bu taraftan, bir bu taraftan karşılıklı tırtıkları alarak dikişimi tamamlayacağım. Haroşa örgülerimizi örerken her zaman bu şekilde tırtık olacak şekilde kenarları bırakırsak dikişlerimiz bu teknikle daha muntazam olacaktır. İç tarafta da herhangi bir kabarıklık olmayacak ve rahat bir kullanım sağlamış olacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dikişimizi her iki tarafta tamamlayalım. Son olarak düğmelerimizi dikip gelelim. 1-1,5 yaşa uygun yeleğimi tamamladım. Çok keyifli ördüğüm bir model oldu. Sizlerin de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde V yaka yelekler gerçekten bebekler için çok kullanışlı oluyor. Şöyle yakın plandan bir kez daha göstermiş olalım. Arka yüzü de aynı şekilde böyle.
Hem kız hem de erkek bebekleriniz için örebileceğiniz ortak bir model. Dilediğiniz renkte örüp miniklerinize giydirebilirsiniz. Bir sonraki videomda bu yeleğime takım bir patik hazırlayacağım. Yeleğimden arta kalan ipimi bir patikle değerlendirmiş olacağım. Sizler de benimle birlikte örmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Tüm örgü severlere selamlarımla yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.